This is my father, Rifat. He was 31, 29, and Hazim was 23. So they were younger than me. Yeni bir kelime öğrenebilmek için onu 21 kere duymuş olmak gerektiğini okumuştum. Teşko. Srebrenitsa ziyaretinde öğrendiğim bir kelime. Anlamı Boşnakça'da ağır, kaldırması zor olan yük. So in 2007, I get news that they found the bones of my father. They told us that they find just a couple of bones. ...1995 Temmuz'unda Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde bir katliam gerçekleştirildi. Bu katliam 92-95 yıllarında Bosna'da yaşanan iç savaşın son yılına denk geliyordu. Yugoslavya'nın dağılması Sırpların yeniden Büyük Sırbistan hayallerinin peşine düşmesine neden oldu. Sırp askerleri şehirleri kuşattı, siviller hedef alındı. Tahmini rakamlara göre Bosna'da 100.000 kişi hayatını kaybetti. Bu savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük kitlesel yıkım olarak tarihe geçti. Bosna'nın doğusunda yer alan Srebrenitsa kenti de 11 Temmuz 1995'te Sırp birliklerince işgal edildi. Bölgede yaşayan sivil Boşnaklar, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığındı ancak siviller daha sonra Sırplara teslim edildi. Sırp askerleri, kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin verdiler. Ancak oğlan çocukları ve erkeklerin şehirden ayrılmasına müsaade edilmedi. 8.372 Boşnak erkeği, ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda Sırplar tarafından katledildi ve toplu mezarlara gömüldü. Bugün katliamın üzerinden 27 yıl geçti. Hayatta kalanlar, aile fertlerinin kemiklerini bulabildiği takdirde onları toprağa defnedebiliyor. Peki sevdiğiniz herkesi toprağa verdiğinizde geride kalan olarak nasıl bir hayat sürebilirsiniz? Bir insan bu kadar büyük bir travmayı atlatıp hayatına devam edebilir mi? Ya da travma geride kalanların bir parçası haline mi gelir? Onlar bu 27 senede yaralarını sarabildiler mi? Bu sorulara cevap aramak için Srebrenitsa'ya gidiyoruz. Konya ziyaretinden dönen Srebrenitsa anneleriyle havaalanında buluşup Saraybosna'dan yola koyuluyoruz. Burası savaşta 1200 Boşnak'ın kurşuna dizilerek öldürüldüğü bir fabrika. Bugünse restore edilip yenileniyor. Dört saatlik bir yoldan sonra Srebrenitsa'ya varıyoruz. Burası dağların eteğine kurulu çok güzel bir şehir. İlk durağımız çocuklar için barınma imkanı sağlayan bir vakıf, Emmaus. Aileleri uzakta yaşayan çocuklar burada yatılı kalıp okullarına gidebiliyorlar. Emmaus, Srebrenitsa'nın geleceği olan çocuklar için atılmış önemli bir adım. He was from the poor family, and I remember my father started to build new house for us, but he never finished that home. Savaş sonrası eve dönmek isteseler bile Srebrenitsalıların evleri Sırp askerleri tarafından yakılmış. Bize neler olduğunu daha iyi anlatması için araştırmacı Giorgio Costandi ile buluşuyoruz. Giorgio, Srebrenitsa katliamının İngiltere'de eğitim müfredatına dahil olabilmesi için burada bir çalışma yürütüyor. Amacı soykırımı dünyaya duyurmak. It was very difficult for survivors to return to their towns or villages. In many cases, Serbs had moved into homes that used to belong to Bosniaks. But then on top of that, compounding that, you also have this total denial and even glorification of the genocide.
PCRC itself was founded in 2011 as a non-governmental organization based in Sarajevo with the very simple aim, conflict prevention and peace building. And when you live in a country where war criminals are glorified on an everyday basis and genocide denial is present in the media across the country, then you realize quickly that something needs to be done. Genocide, as it was defined by Raphael Lemkin and later on the UN Genocide Convention from 1948, is that it is the destruction of a group in whole or in part based on their ethnic, religious, language, and other basis. So the murder of 8,372 people in 4 or 5 days in July 1985, and plus the other murders which occurred in 1982, definitely constitute genocide. Denial of genocide is often viewed as a kind of a step in political psychology, or in sociology we call the Overton window. So you move the discourse, the narrative that exists in the public that allows for something to become possible. In a political sense, that is this idea of moving from denial of genocide to repeating the threats that took place in the same time when it actually happened. Toplumsal travmayı iyileştirebilmenin yolu, travmaya maruz kalanların iyileşebilmesinden geçiyor. Ancak soykırımı reddeden bir toplumda yaşamaları nedeniyle bu Srebrenitsalılar için kolay değil. Bununla birlikte her hikaye bireysel ve insanların iyileşme süreçleri de kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. I think the healing process, I see it more as an individual process. I don't know, some people are still searching for their missing. Some people did manage to build memorials and cemeteries and find their missing, their loved ones who were missing. They did have a chance to bury them. Some people are still searching for the missing members of their family. So I will say it's individual, but also there are shared places and there are also networks of solidarity. Burası Srebrenitsa Gençlik Okulu. PCRC çatısı altında bu sene 3.'sü düzenlenen bir etkinlik gerçekleştiriyorlar. 30 yaşın altında 50 genci Srebrenitsa'da bir araya getirerek seminer, konferans ve workshoplarla soykırım konusunda artan bir bilinç oluşturmayı hedefliyorlar. So this July, we are organizing a third edition of Srebrenica Youth School in cooperation with Srebrenica Memorial Center. Our participants will have the opportunity to directly talk to survivors of the genocide, to mothers of Srebrenica, but also to be there at the very commemoration of the 27th anniversary of the Srebrenica genocide. Ferida teyze, Srebrenitsa'nın dağ köylerinden birinde tek başına yaşıyor. Sonuna kadar gidemediğimiz, uçsuz bucaksız bir bahçesi var. Her yerini ekip biçmiş. Bunları satıyor musun diye sorunca, kime satayım diye cevap veriyor. Kim yiyor peki deyince, turşu kurma teknikleri ve bunları nasıl kış için sakladığını anlatıyor. Bahçesini gezerken önümüze çıkan yılanlar bizi korkutsa da o hiçbir şeyden korkmuyor. Godina imam 70, u suboti je bio rođen. Iz Srebrenice sam opštine, a selo Vajramovići. I eto, vratila sam se vodi, živim sama, neko poneko dođe dan i ode, neko nov dan, tako ti je tu. Pa ja, nisam mogla nikad zamisliti da ću sad svoj krenuti i svoju djecu iskupiti. To nisam mogla zamisliti, nikad. Kad je bilo 95. da krenemo, onda sam vidjela da se nešto loše zbiva. So the main reason for the war occurring was the dissolution of Yugoslavia in 1990s. Slobodan Milošević, the president of Yugoslavia, did not want the Serbs of Croatia and of Bosnia to be left behind in these countries. And this was part of the larger Serb ideology, the creation of a greater Serbian state. The stages of a war which
start as small clashes, small persecutions, and then start off very quickly in a large mass scale, larger genocidal massacres basically occurring in all these smaller towns. I tako ošli su mi 3 sina u šumu i čovjek mi zajedno. I eto, 2 mi sina nisu došla ni čovjek, ovaj mi je sin preživio, 4 mjeseca u šumi bio. Nisu mi došla 3 brata, otac, 3 sestrića, dajđe, amiđe, djeveri, djeverići, da ne nabrajam, ja sam da je 4 kad pobrojila. Deniers of the crimes appeared very quickly later on by claiming that firstly the massacre and the genocidal massacres did not occur, secondly that they were not in such a large portion, and thirdly that the perpetrators were not Serbs. Djevada nisam samo šake ukopala iz stope. Ništa više nije nađeno djevada mi sina. Pa je ono lakše da ja znam otići gdje su mu kosti 2, 3, ali teško ti nije kompletno, nije sve njegovo tu nađeno. Pošao mi životinja raznijela. People tend to think, you have a certain trauma and then you go through a process which we conceive as if that is something concrete and then you are past it. Then it's something that's behind you. No, it's not really like that. Trauma remains part of you. It shapes you, it informs you. Peki Bosna'da toplumsal travmalara neden olan kitlesel katliamların arkasındaki motivasyonu nasıl anlayabiliriz? Bir insan komşuluk yaptığı insanı ertesi gün nasıl öldürmeye karar verebilir? Actually, it's very easy to dehumanize a targeted group. If you have the right amount of rooted hatred towards a specific group, or the right amount of media coverage, academic backing, and so on, in areas like the Balkans, where you had a lot of these small minorities occurring and existing, it was much more easier because the establishment of these nation states during the so-called wars of liberation, the decline of the Ottoman Empire, helped get rid of the minorities because their aim was to fight against the Ottomans, so Greece, Bulgaria, Serbia, and so on. But by Ottomans, they also saw local Muslims, Slavic Muslims, as Ottomans. That would be enough to be considered something which does not belong in that area. Post-war period is a process of learning about the war. Memory is important, as we could see in the case of Bosnia and Herzegovina, in struggle to recognition of the war crimes. It's very important in the process of transitional justice. It's really important to have proper closure. Srebrenitsa anneleri günlerini toprakla uğraşarak geçirmeyi seviyorlar. Bu belki de sevdiklerini toprağa veren bu kadınlar için bir oyalanma şekli. Ja sam Meira Đogaz, 49. sam godište, 73 godine. Nisam nikad očekivala da će rata biti, zato što smo svi složno živjeli i zajedno. 3 sina, muža, unuka, oca su mi ubili, ne znam kako oni kažu, otac, babo. Od 3 sestre, muževe, amiđići, zaove, odzaove, djecu. Pa ne bi mogla nabrojati koliko sam izgubila. Puno. Ja nikoga ne mrzim, ali onaj ko je zaradio i ko je moju djecu pobio, da Bog da se nikad ne veselio. Samo ovo cvijeće što radim i ovo što sijem sebi bašte i to mi je utiha. Malo radim oko toga i to ne mislim puno na sve zaboravim. Pa jes mi lakše, znam gdje su im kosti one njihove, da odem, da proučim Fatihu, da obiđem mezarje. Zato sam se i vratila u Srebrenicu, da budem kod moje djeci. Mevliya, savaştan sonra Srebrenitsa'ya geri dönen genç bir bilgisayar mühendisi.
Memorial Center'da savaşın hafızasını yansıtabilecek bir dijital arşiv çalışması yürütüyor. Benim adım Biçiroviç Mevliye. Ben Srebrenitsalıyım. Kazak Türk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde bitirdim. Okulu bitirdikten sonra memleketimde döndüm. Burada da canım veren şehitlerime karşı borçlu hissettim. Burada kendimi buldum, huzuru buldum. Bu yer, bu şehir için bir şey yapmak istedim. Arşiv önemli çünkü orada herkese ispat edebiliriz. Srebrenica'da 3 yıl neler yaşandı, neler oldu. Medya, videolar, fotoğraflar fırsat olacak herkese görmek. Bu arşiv sesimizi duyabilmek için çok önemli. Şehitlerimizi, hayat kaybedenler, can verenler bu ülke için benim için çok önemli bir proje, bir platform. Bir projemiz daha var. Yine değil ki benim çalıştığım bir proje. Mezarya genocide. Bunu yaptık ortak bir şirketle Visoko'da. Mezarlıkta gelenler bir ev yaptırdık. İçinde 2 tane bilgisayar var. Orada adı soyadı yazıp şehidin konusu gösteriyor ve yol oraya nasıl gidebileceği gösteriliyor. Teško je bilo kad sam se vratila 2002. godine. Jer su me komšije pošli da ubiju, da ne živim ovdje, da idem dalje. Moja su djeca išla u školu zajedno sa komšijom videojem. Kad sam prvu noć u ovoj kući se zakonačila, taj komšija me pošla gore prema hladnjači i komšija je naletio sa tamnićom na meni. I digo je ruke i ovako sa volana i ovako name ruke da bi me uplašio, ali ne može me ništa uplašiti kad sam sve izgubila i ostala ja sama, nisam nimalo razmišljala nek me ubiju odmah. The biggest problem is that many of those who committed crimes are walking freely in Bosnian society. Something that strikes me that I've heard in many interviews, particularly with Bosnian women, is that they have to walk past their aggressors, those who raped them, those who committed evil against them. Serb nationalists believe that Bosniaks are in fact Christians who converted to Islam 600 years ago when the Ottoman Empire came to the Balkans. And for that reason, Serb nationalists call Bosniaks as Turks because they believe that Bosniaks as a nation and Bosnia and Herzegovina as a state does not exist at all. During the war, Bosniaks were reconceptualized as, first of all, Turks, second of all, extremists, third of all, aggressors towards the Serb people. Non-Muslim Europe has a problem, I believe, with Muslim men in particular expressing their anger. The minute Muslim men begin to express anger about anything, about the way they're being treated, about prejudice, about intolerance, they're falling into that stereotype, that caricature of the angry Muslim man. I saw that people are starving, people are almost dying on the street, don't have anything to eat. So they take those people from the United Nations base and they transport them to Zvornik and kill them. Those Bosniak men who were sent to concentration camps, who were tortured by often Serb aggressors, while Bosniaks were being tortured in concentration camps. Very often, those Serbs who were torturing them would tell them, "You are a threat to my people. You are an aggressor towards my people, and this is why I'm doing this to you." The local authorities and the local perpetrators had exact names of people who were high-ranking Bosniak political, religious, social figures, and they would establish these large concentration camps for them. And then afterwards you would have the deportations, mainly of women and children, and the murders and executions of men. Nobody is talking about that, how many people was killed before July. All day was just and I was asking my father, what is that? He's tried to protect me, and he was saying, "Oh no, that's nothing, don't worry." People in village were talking about war. We're talking about Serbs, we're talking about past, what happened in Second World War. Bosniaks themselves in the last 100 years have
3 times been deported and attacked, persecuted in their home country. The first time in World War I, afterwards in World War II, and finally in the last war in 1990s. Vratila sam se zato što sam od moj djec rodila i s čovjekom stekla 2 kuće i štale i imanja, vidiš ti, imam doli kuću imala, nema jako ništa. I vodi, osjećam se da su i one. I sad, tačno nekad dođe i sjedim, čekam, sad će izbiti od one kuće i gorama. Ali ne ima, džaba. Ja da se nisam vratila, davno crna zemlja i zelena trava bila. If you ask them about trust, have they lost it? They would often say they had it almost lost or it was reduced to a while. If they're given proper conditions, if they live in a conducive environment, that can go back. Yakınlarını defnettikleri mezarlara yakın evlerde oturmak, geride kalanlara bir bütünleşmişlik hissi veriyor. Yaşananlar onlar için ağır bir yük. Ancak hayat yine de Srebrenitsa'da yeniden yeşeriyor. Çocuklar okula başlıyor, insanlar geri dönüyor, düğünler yapılıyor. Ve Srebrenitsa halkı hayatına toprağın altına sakladığı sevdikleriyle birlikte devam ediyor. But we need to have better economical situation. We need to have factories, we need to have workplaces, we need to have opportunities. If these narratives shifted towards improving economy, improving everyday life, overall mental health of people here would improve significantly. So yeah, in Srebrenica, we can say that we have a future, we can have it with little bit effort.